Göz seyirmesi çok yaygın görülen bir durum olması nedeniyle çoğu kişi tarafından bir hastalık olarak kabul edilmese de aslında göz kaslarına ilişkin bir sağlık sorunudur. Genellikle uykusuzluk ve yorgunluk gibi durumlara bağlı olarak ortaya çıksa da, bazı durumlarda göz hastalıklarına bağlı olarak da gelişebilmektedir. Bu nedenle göz seyirmesi şikayetleri sürekli tekrarlayan ve iyileşmeyen kişilerin bu duruma gereken hassasiyeti göstererek bir sağlık kuruluşuna başvurmasında yarar vardır. Göz seyirmesinin herhangi bir göz kusuruna bağlı olarak geliştiğinin tespit edilmesi durumunda tedaviye bir an önce başlanarak gözde kalıcı hasarların oluşumu önlenebilmektedir. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Miyokimi olarak da adlandırılan göz seyirmesi, göz kapağında yer alan kasların ani, tekrarlayıcı ve istemsiz kasılmaları yani spazm şeklinde gerçekleşir. Kasılmalar genellikle üst göz kapağında görülmekle birlikte bazı durumlarda her iki göz kapağında veya yalnızca alt kapakta da gerçekleşebilir. Göz seyirmesi olarak adlandırılan spazmlar çoğu bireyde çok hafiftir ve göz kapağının çok yumuşak bir şekilde çekilmesi gibi hissedilir. Bazı zamanlarda gün içerisinde birçok kez kasılmalar ortaya çıkabileceği gibi bazen ise haftalar veya aylar boyunca herhangi bir kasılma oluşmayabilir. Gözde seyirme başladığı zaman ise yaklaşık olarak birkaç saniyede bir kasılma gözlenir. Nadir olarak bazı bireylerde her iki göz kapağının birden şiddetli şekilde kasılması ve gözün kapanmasına da yol açabilir. Bu durum göz seyirmesinin daha ciddi boyutlu bir hali olan blefarospazm olarak adlandırılır. Gözlerde seyirmenin hangi aralıklarla ortaya çıktığı belirsizdir. Yine göz seyirmesi olgularının çok az kısmında, gözdeki kasılmalara ek olarak yüzün diğer bölümlerinde oluşan kasılmalar ve kontrol dışı hareketler eşlik edebilir. Bu durum kronik bir hareket bozukluğuna ilişkin bir erken uyarı olabileceğinden mutlaka üzerinde durulmalıdır ve muayene için derhal sağlık kuruluşlarına başvurulmalıdır. Göz kapağı spazmları yaşayan bireylerin birçoğu göz seyirmesi ne anlama gelir, sağ veya sol göz seyirmesi ne anlama gelir gibi soruların yanıtlarını aramaktadır. Göz seyirmesi sorununun kesin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte herhangi bir nedene bağlı olmadan da ortaya çıkabildiği düşünülmektedir. Bireylerde çok büyük sorunlara yol açmaması ve kısa süren gelip geçici bir sorun olması, çok nadir durumlarda bir hastalığa bağlı olarak görülüyor olması gibi nedenlerle bu konuda yapılan araştırmalar da oldukça kısıtlıdır. Tüm bunların yanı sıra göz seyirmesine yol açabilen veya daha sık görülmesine neden olan göz seyirmesi nedenleri olarak tabir edilebilecek bazı faktörler şunlardır: yorgunluk, uykusuzluk ve uyku düzeninin olmayışı, stres, göz tahrişi, göz alerjileri ve göz kuruluğu, göz enfeksiyonları, çok parlak ışıkların olduğu ortamlarda bulunmak, güneş, rüzgar ve kirli hava, göz kapağında gerginlik, gözün fazla ovuşturulması ve fiziksel darbeler, kafein, alkol ve tütün ürünlerinin kullanımı, bazı ilaçların yan etkileri. Bu nedenlerin haricinde, göz seyirmeleri çok nadir de olsa bazı durumlarda beyin tümörlerine bağlı olarak gelişebilmektedir. Bu nedenle uzun süren göz kasılmaları hafife alınmamalıdır. Göz seyirmesi sorunu genellikle birkaç gün ya da birkaç hafta içerisinde kendiliğinden iyileşir veya ortadan kalkar. Bu durumda herhangi bir tedavi veya uygulama gerektirmez. Birkaç haftadan uzun sürmesi durumunda ise bir sağlık kuruluşuna başvurularak göz muayenesinden geçilmelidir. Bazı durumlarda göz seyirmesi basit bir kasılma olmayıp herhangi bir göz veya kas hastalığının bir belirtisi olarak ortaya çıkabilir. Özellikle şiddetli göz spazmları fonksiyonel körlük olarak da bilinen blefarospazm hastalığı ile karıştırılabilmektedir. Böyle bir hastalığın söz konusu olması durumunda tedavinin gecikmesi ile kalıcı göz kusurları ortaya çıkabileceğinden göz seyirmesi sorunu hafife alınmamalı ve sorunun uzun sürmesi durumunda mutlaka doktora danışılmalıdır. Göz kapaklarında oluşan tüm kasılmalar göz seyirmesi olarak adlandırılamaz. Göz kaslarını etkileyen farklı hastalıklar da söz konusudur ve bunlarda basit göz seyirmesinden daha farklı semptomlar görülebilir. Göz seyirmesinde vakit kaybedilmeden derhal doktora başvurulması gereken bu durumlar şu şekilde sıralanabilir: göz kapağının sarkması, gözlerde aşırı derecede çapaklanma, seyirmenin göz haricinde vücudun farklı kısımlarında da ortaya çıkması, spazmlar sırasında göz kapağının tamamen kapanması ve gözün yeniden açılması sırasında zorluk çekilmesi, gözlerde kızarıklık, şişlik ve akıntıların görülmesi.
Göz seyirmesi sık tekrarladığı zamanlarda kişilerde rahatsızlığa neden olsa da genellikle acı vermez ve günlük yaşamı etkilemez. Bu nedenle bu problemi yaşayan birçok kişi herhangi bir tedaviye ihtiyaç duymaz ve kendiliğinden iyileşmesini bekler. Gözlerinde seyirme sorunu kendiliğinden iyileşmeyen ve buna bağlı olarak sağlık kuruluşuna başvuran hastalarda bu hastalığı direkt olarak tespit etmeyi sağlayan özel bir tanı testi bulunmamaktadır. Dolayısıyla hastalığın teşhisinde hastanın detaylı şekilde öyküsünün alınması, ardından farklı hastalıkların varlığına ilişkin olasılıklarının ekarte edilmesi amacıyla beynin manyetik rezonans görüntülemesinin yapılması ve nörolojik muayenelerin ardından hastalığın teşhisi konulabilir. Ardından tedavi süreci başlatılır. Göz kasılmalarını önlemek için kahve ve kafein içeren diğer besinlerin tüketimini azaltmak, yeterli ve düzenli uyumak, yeterince dinlenmek ve yorucu aktivitelerden kaçınmak gibi bir takım önlemlerin alınması, göz seyirmesi sorununun kısa bir süre içerisinde kendiliğinden düzelmesine yardımcı olur. Bunun yanı sıra bilgisayar başında çalışan ve gün içerisinde uzun saatler boyunca sürekli olarak ekrana bakan kişilerin belirli aralıklarla gözlerini kapatmaları, farklı noktalara bakmaları, mümkünse açık havaya çıkmaları istemsiz göz kasılmalarının önlenmesi için oldukça önemlidir. Gözlerinde alerji sorunu bulunan kişilerin hekimleri tarafından reçetelendirilecek olan göz damlalarını kullanmaları gerekmektedir. Göz kaşınması, yanma ve batma gibi şikayetleri bulunan kişilerin gözlerinde kuruluk veya enfeksiyon gibi herhangi bir sorunun bulunma ihtimali oldukça yüksektir. Bu göz hastalıkları da seyirmeye neden olan faktörler arasında yer aldığından göz seyirmesinin önlenebilmesi için mutlaka göz muayenesinden geçilmeli ve gerekli ilaçlar temin edilerek kullanılmalıdır. Gözünde kuruluk problemi bulunan kişiler ise hekimlerinin önerdiği uygun suni gözyaşı damlalarını düzenli olarak kullanmalıdır. Güneşli havalarda UV ışınlarını yeterli düzeyde filtre edebilen güneş gözlükleri kullanılmalıdır. Gözler hiçbir zaman kaşınmamalı, bastırılarak ovuşturulmamalı ve göz içerisine dokunulmamalıdır. Bu gibi davranışlar enfeksiyonlara ve gözlerde yapısal bozukluklara zemin hazırlayacağı gibi göz seyirmesi sorununu da beraberinde getirebilmektedir. Yoğun strese veya kullanılan bazı ilaçların yan etkilerine bağlı olarak kas kasılmaları olan kişilerde bazı durumlarda hekim önerisi ile kas gevşetici ilaçlardan yararlanılabilmektedir. Tüm bunlara ek olarak hekim tarafından yapılacak muayenede göz seyirmesini de beraberinde getiren bir göz hastalığı olduğunun tespit edilmesi durumunda öncelikli olarak bu hastalığa ilişkin tedavi uygulanmalıdır. Eğer siz de göz seyirmesi sorunu yaşıyor, sol ve sağ göz seyirmesi nedenleri hakkında bilgi almak istiyorsanız bir sağlık kuruluşuna başvurabilir ve detaylı göz muayenesinden geçmeyi talep edebilirsiniz. Özellikle 3 haftayı aşkın bir süredir bu problemi yaşıyorsanız, altta yatan farklı bir göz hastalığınızın bulunma ihtimali oldukça yüksektir. Yapılacak olan muayene ve ardından istenecek olan tanı testlerinin sonucunda olası göz hastalıklarınızın teşhis edilebilmesi mümkündür. Bu aşamadan sonra tedavi sürecinize bir an önce başlayarak göz sağlığınızı koruyabilir, ileride karşılaşabileceğiniz çok daha ciddi problemlere karşı önleminizi alabilirsiniz. Pamuklu bezi ılıktan biraz sıcak su ile ıslatıp sıkın ve bir müddet bu bezi göz kapağınıza tutun. Ilık kompres uygulaması göz kaslarınızı rahatlatıp göz seyirmenizin geçmesine yardımcı olacaktır. Göz seyirmesinin nedeni potasyum veya magnezyum gibi vitamin eksikliği ise doktorunuzun vereceği vitamin haplarını içmeye devam edin. Göz seyirmeleri için günümüzde en etkili tedavi yöntemlerinden biri de göz çevresine botoks uygulaması yapmaktır. Göz seyirmesinin tedavisinde botoks uygulaması için doktorunuza danışın. Günde 7 ila 8 saat uyuyun. Mümkünse erken yatıp erken kalkma alışkanlığı geliştirin. Stresten ve strese neden olan kişi ve olaylardan uzak durun. Çay, kahve ve kola önemli kafein kaynaklarıdır. Kafein alımını sınırlandırın, hatta bir süre kafeini hayatınızdan çıkarın. Alkol, sigara gibi vücudunuza zarar veren şeylerden uzak durun.